13 Temmuz 2024'te yerel saatle 18:11'de Pensilvanya'daki bir seçim mitingi sırasında Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi gerçekleşti. Trump bu silahlı saldırıdan sağ kulağından yaralanarak kurtuldu. Bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, en az 2 kişi de ağır yaralandı. Suikastçı gizli servis mensupları tarafından vurularak öldürüldü. Trump'ın seçimleri kazanma şansı gitgide arttıkça muhaliflerin de karşı eylemleri ve Trump'ın bir nevi diktatör olduğunu yayma çabaları ve algı operasyonları çalışmaları da hızlandı. ABD'de son yıllarda derinleşmeye başlayan kutuplaşma ve buna bağlı olarak iç savaş endişesi son haftalarda tüm ABD ve Batı medyasını çalkalıyor. Nisan ayında vizyona giren İç Savaş adlı Hollywood filmi herkesin dilinde. Tam da seçimlere 3,5 ay kala vizyona girerek zamanlamasıyla dikkat çeken bu sinema filminde ABD kanlı bir iç savaş halinde. Filmde federal Amerikan hükümetine karşı ayaklanan eyaletler tarafından oluşturulan silahlı ittifak Batı güçleri başkent Washington'a saldırmak üzeredir. Film ağır bir deprem felaketi sonrasını andıran iç savaş görüntüleriyle ve yıldız sayısı 2'ye inmiş Amerikan bayrağıyla başlıyor. Her tarafta yıkılmış binalar, bombalanmış yollarda sıra sıra on binlerce araba enkazı, harabe haline dönüşmüş sanayi, alışveriş merkezleri ve mağazalar, stadyumlara doluşmuş evsiz, barksız binlerce yoksul Amerikalı, açlık yüzünden dakika başı soygunlar, salgın hastalıklar, durmadan etrafa kurşun ve bomba yağdıran savaş uçakları ve helikopterler. Adım başı yol kesen farklı cephelere mensup askerler. Asker yakaladıklarına doğum yerini soruyor, yanıtı beğenmezse vuruyor. Başkent Washington'a ulaşmak neredeyse imkansız. Kimilerine göre faşist bir Amerikan başkanı iktidarda ve özellikle gazeteci katliamı yapıyor. Amerikalıyım diye yanıtladığınızda asker hemen ne tür bir Amerikalı diye soruyor. Ülke Batı güçleri ve merkez güçleri diye ikiye bölünmüş durumda. Her iki tarafında kendi ordusu var. Bütün bu hengamenin ortasında gelişmeler New York'tan yola çıkarak Washington'a ulaşmaya çalışan Beyaz Saray'daki faşist başkanla bir söyleşi yapma göreviyle tehlikeleri göze almış 4 gazeteci etrafında dönüyor. Batı güçlerine bağlı birlikler o sırada Washington bölgesini kuşatmış durumdalar. Başkan ha düştü ha düşecek. Fakat günümüzde ABD'deki gerçek saflaşmalar göz önüne alındığında filmdeki bu Batı ve merkez taraftarı gerçekte hangi güçleri yansıtıyor? Kimse siyasi bir söz söylemiyor. Film boyunca konuşmalar siyaset dışı. Ya dolaylı cümleler ya da kinayeli klişe konuşmalar siyasal ve ekonomik farklar nedeniyle ülkenin bölündüğüne değinmekten özenle kaçınılmış. Hangi tarafın Trump'ı, hangi tarafın Biden'ı temsil ettiği açıkça belli edilmeyen kaypak bir anlatım tarzı seçilmiş. Örneğin Biden'cı Kaliforniya eyaleti ile Trump'cı Texas ve Florida eyaletleri Washington'daki faşist başkana karşı müttefik gösterilerek kafa karıştırılmaya çalışılmış. Ancak dolaylı işaretlerle halkı bombalama emirleri veren, gazetecileri vurdurtabilen Washington'daki başkanın Donald Trump'ı temsil ettiği izlenimi yaratılmaya çalışılmış. Tıpkı Trump gibi kırmızı bir kravat takıyor ve Trump'ın abartılı ve tipik beylik cümleleriyle konuşuyor. Örneğin Trump'ın şu cümlesiyle tüm zamanların en büyük zaferi. Filmin yapımcısı A24 adlı, sözüm ona bağımsız film şirketi yazarı ve rejisörü ise The Beach adlı filmle ün yapmış olan Alex Garland. İnsanları birbirine yabancı ve düşman gösteren, seyircide her an kötü bir şey olacakmış gibi bir ruh halini yaratan bir Netflix kafasıyla film yapan sıradan birisi aslında. Medyada en sıkı savunucuların bile kalitesinin düşüklüğünü açıkça reddedemediği bu film, vizyona girdiği günün daha galası sonlanmadan nedense olağanüstü meşhur oldu. Bunun birinci nedeni
muhtemelen Amerikan halkında 5-6 yıldır siyasal kutuplaşmanın derinleşmesi ve çoğu insanda iç savaş endişesinin artmakta oluşudur. Rejisör Garland, iç savaş olasılığını mevcut kutuplaşmanın bir sonucu olarak gördüğünü ve filmi bu yüzden yaptığını belirterek şöyle söylüyor. İç savaşın sadece bir durumun devamı olduğunu düşünüyorum. Bu durum kutuplaşma ve bu kutuplaşmayı sınırlayan güçlerin eksik olmasıdır. The Economist ve YouGov isimli araştırma bürosuna göre Amerikan halkının %40'ı önümüzdeki yıllarda bir iç savaşın çıkabileceği olasılığını görüyor. 4 yıl önceki seçimlerin sonunda Trump ve Biden taraftarları arasında yaşanan sokak çatışmaları hafızalarda hala tazeliğini koruyor. Hollywood yayıncısı Matthew Belloni, acaba Amerikalılar seçim yılı dolayısıyla zaten her gün izledikleri CNN ve Fox News felaket haberlerini bir adım daha öteye taşıyan bu filmi görmek isteyecekler mi diye soruyordu. Ama geçen ay anlaşıldı ki bunu istiyorlardı. Toplam Amerikan seyircisinin %17'si birkaç hafta içinde filmi izleyiverdi. Sadece ilk birkaç gün içindeki izleyici geliri 26 milyon doları aştı. Gün geçmiyor ki birileri bir yerlere Nazi cumhuriyetçiler ya da Biden hapishaneye diye yazmasın. Geçim derdi kaynaklı saflaşmalara Proud Boys gibi aşırı sağcı grupların eylemleri ve Black Lives Matter isimli siyahların haklarını savunan protesto hareketinin gelişmesi de ekleniyor. Ayrıca İsrail'in Gazze katliamları nedeniyle ABD üniversitelerinde patlak veren yeni öğrenci protesto hareketi öylesine çığ gibi ülke çapına yayılıyor ki içeriği sadece Gazze ile sınırlı kalmayıp 55 yıl sonra dünyada ilk defa neredeyse o eski 68 gençlik hareketini anımsatır boyutlara ulaşmak üzere. Ancak İç Savaş adlı bu filmin hakkında tüm Batı ülkelerinde vizyona gireceği Nisan ayında bu kadar yaygara kopmasının, medyada bu kadar yaygın tartışılmasının ve muazzam bir dolaylı tanıtım yapılmasının tek nedeni konusunun halkın endişelerini yansıtması değil. Filmin vizyona girmesi için yaklaşan seçimlere göre bir zamanlama yapıldı ve Biden yani demokrat yandaşı medya tarafından pompalandı. Anketlerde 5-6 puan önde giden Trump'a karşı neokon, neoliberal sentezinden oluşan küreselci Biden cephesi yargı ve davaları kullanmaktan, sanat ve kültür alanındaki olanaklardan küresel eylemlere kadar her şeyi kullanma çabasında. 5 Kasım seçimlerine kadar Beyaz Saray'ın ister iç ister dış politikalarında olsun hemen her şey seçimlere endeksli olacak. Kutuplaşma sürecindeki Amerikan halkını böyle bir film aracılığıyla Trump'ın sebep olabileceği bir olası iç savaşla tehdit ederek korkutmak ve seçmenin oyunu etkilemek. Özgürlükçü, liberal demokrasi seçim sloganı ardında işini yürüten Biden cephesinin seçim planlarından biri olarak görünüyor. Tabii ki filmin yapımcıları ve bir kısım çevre Trump'la filmde yer alan faşist Amerikan başkanı arasında her türlü bağlantıyı reddederek filmin tarafsız olduğunu savunuyorlar. Seçimlerin kaygan zeminine düşmemek ve bir kısım seyirci gelirinden olmamak için taraflı görünmemeyi seçmişlerdi. Hatta filmde de başkana karşı pratikte aslında bir Biden'cı, diğeri Trump'cı iki eyaleti, Kaliforniya ve Teksas'ı Batı güçleri dedikleri cepheye koyarak kafa karıştırmayı da başarmışlardı. Ama filmin yapımcılarının Biden ve demokratlarla olan bağlantısı ayan beyan ortadaydı. Hollywood'da son yıllarda kendine bağımsız diyen yani Disney vesaire gibi bir avuç dev şirketin malı olmayan çok sayıda film yapımcısı şirket türedi. İç Savaş'ın yapımcısı A24 adlı şirket de kendisine bağımsız diyor. A24 2022'de Ay Işığı adlı eşcinselliği öven ve Her Şey Her Yerde Aynı Anda adlı alakasız görüntüleri içeriksiz bir şekilde bir araya toplayan anlamsız filmiyle 2
Oscar ödülü almış. 2 yıldır bunlarla tanınmıştı. İç Savaş filmine 50 milyon dolar harcamıştı. Ancak bunlar kendilerine bağımsızız deseler de kurucuları Guggenheim Partners adlı Amerikan Yahudisi kökenli uluslararası dev tekelin eski elemanları. Üstelik kültür, müze sektörüne de el atmış olan 320 milyar dolar gücündeki Guggenheim finans tekeli A24'ün kuruluş sermayesini sağlamıştı. Yani A24'ün parasal ipleri Guggenheim'in elindeydi. Guggenheim'in CEO'su Mark Walter, Biden'ın seçim sponsorları arasındaydı ve Biden iktidara gelir gelmez Guggenheim müdürlerinden birini ABD'nin Sanat Danışma Konseyi'ne atamıştı. Guggenheim'in icra heyeti başkanı Alan Schwartz, zaten Biden hükümeti kurulur kurulmaz daha mürekkebi kurumadan ona sadakatini imzalayan ilk 170 kişinin arasındaydı. Seçmene filmdeki başkanla Trump arasındaki filmdeki iç savaşla gerçekteki kutuplaşmadan sorumlu tuttukları Trump arasında doğrudan bağlantı kurdurtma görevi ise Biden'cı yandaş medya devleri üstlendi. Kötü, uyduruk bir filme izleyici rekorları kırdırtmak için Biden'e yandaş dev medya bir aydır kolları sıvadı. Hem de en devleri. CNN, CBS, The New York Times, The Guardian, The Economist, Foreign Affairs, Foreign Policy, Politico, Forbes ve Avrupa'daki dostları Deutsche Welle, The Volkskrant ve PRO, El País, Morgan, DE Standard. Amerikan medyasında Biden'cı yandaş medyanın ezici bir ağırlığı var. En devleri onlar. Netanyahu'nun katliamlarına Biden'ın üzüldüğünü, Trump'tan mahkeme önünde hesap sorarak adaleti sağlayacağını, Ukrayna konusunda Trump'ın vatanın çıkarlarına ihanet ve Rusya ile işbirliği içinde olduğunu, popülist, ekstremist, faşist ve gazeteci düşmanı olduğunu yazıp çizen, anlatanlar da hep onlar. Tüm Batı ülkelerinde muazzam medya ağı kurmuş durumdalar. Trump'ın geçen seçim sonrasında Kapitol'e saldırdığını ve bu defa iktidara gelecek olursa iç savaş çıkaracağını iddia ediyorlar. Şu günlerde televizyonda bulunan İç Savaş filmi onların bu iddialarına çanak tutuyor. Daha da inandırıcı olmasını sağlıyor. İç Savaş filmi Biden'ın seçim kampanyasında önemli bir yere sahipti ve yandaşı medya tarafından pazarlandı. Ancak seçim kampanyası aracı olmasının yanı sıra İç Savaş filmi önemli bir gerçeği de ister istemez gündeme taşıyor. ABD'de giderek artan kutuplaşma, bölünmüşlük ve halkın en az yarısında olası bir iç savaş endişesinin varlığı. 6 Haziran 2024'teki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin beklenenin tersine geçmesinin aksine bu defaki Amerikan seçimlerinin şimdiye kadar görülmedik ölçüde sert geçeceği, Pentagon dış politikasının da dünyanın belli başlı yörelerinde buna ayarlı olacağı anlaşılıyor. Her ne kadar seçime daha yaklaşık 3,5 ay olsa da ekonomi, göçmen, sağlık, eğitim olmak üzere iç konular seçmen için en büyük kriter olacak. 2024'te Beyaz Saray'da Trump'ı mı yoksa seneye 82 yaşında olacak Başkan Biden'ı mı göreceğimiz herkes tarafından merak konusu. Washington'ın da artık birbiriyle uzlaşamayan Sezarları ve Brutus'leri var. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi yazmaktan çekinmeyin. Ayrıca geçmişte yayınladığımız ve ileride yayınlayacağımız videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda, başka bir konuda görüşmek üzere, hoşça kalın.